seninle bir dakika. Ama petrol dinle. Every way that I can. For real. Shake it up, shake it in. How the beats going to that. We could be the same. It up, keep yourself. Eurovision'a doğru. Programı hazırlayan ve sunan Uğur Tolga Oğuzboylu. Eurovision'a Doğru programından hepinize merhaba değerli dinleyenler. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Uğur Tolga Oğuzboylu. 2009 yılında Eurovision şarkı yarışmasında ülkesi Norveç'e büyük bir rekorla dönen Alexander Rybak şu anda Mersin'de Mersin Üniversitesi Festivali kapsamında Bahar Şenliklerinde konser vermek üzere bu akşam sahne alacak. Alexander, programımıza hoş geldin. Welcome to the program. Thank you. Teşekkür ederiz. Nice to see that there are people here. Çok güzel çoğunluğu, yoğunluğu görmek. Alexander, seni burada görmek Türk takipçilerin de eminiz ki mutlu etmiştir. Ve akşam vereceğin konserde de eminiz hepsi mutlu olacak. So we are certainly sure about that. The Turkish people, your friends, are really happy to be here and to see you on the stage tonight. Yes, I was in Alanya now in 1 week, Yeah. and I just see that Turkish people are so wonderful, and I just wanted to see more cities. Geçen hafta Alanya'daydım ve Türk insanının gerçekten çok harika bir kişiliğe sahip olduklarını gördüm. Bu yüzden nedeniyle başka şehirlerde görmek çok istiyorum Türkiye'de. Türkiye'ye ilk gelişiniz mi? Is it your first time that you visit Turkey? No, but it's my first time in Mersin. It's like Mersin'deki ilk. the New York of Turkey. Türkiye'nin New York olduğunu düşünüyor Mersin'in. Yiyeceklerini nasıl buldunuz Mersin'in? How did you like the cuisine in Mersin? Like the Is dessert it that we is had? it very different from other places in Turkey? Yani Türkiye'nin Mersin'in mutfağı, Türkiye'nin öbür geleneksel mutfaklarından çok farklı mı ki? I don't think so. Akdeniz mutfağı burası. It's Mediterranean cuisine. Yeah. No. I think it's this. I was in Istanbul and in Alanya, and everything is. I feel it's just Turkish food everywhere, and it's very nice because I know wherever I go to a restaurant, I know there will be good food. Okay. Yani Türkiye genelinde hani çok büyük bir ayrım görmedim. Her defasında kesinlikle çok güzel yemekler geldi. Herhangi bir restoranta, herhangi bir şehirde gittiğimde. Yes, wherever I go. Nereye girersem gireyim Türkiye içerisinde çok güzel yemeklerle karşılaştım. Especially dessert, the baklava and everything. It's very nice. En çok da Don't you understand tatlılarımız that? çok güzel. You understand baklava, right? Yeah, she's Sure, already. I think, yeah. From the context, yani bağlamdan baklavayı anlıyordur zaten dedi. Yeah. Yani tatlılar olarak çok beğeniyorum Türk tatlılarını dedim. Eurovision şarkı yarışması 2009 yılında Moskova'da düzenlendi. Rusya'nın başkenti Moskova'da. Doğmuş olduğun topraklarda Eurovision zaferini kazanmak nasıl bir duygu Alexander? What for? Well, no, I was born in Belarus. In yes. Belarus. I know that. But it's your home country actually, and he's asking how was it for feel to be in your home country? Well, it was very nice to see the Slavic roots. I think you have a little bit of that here as well, right? In Turkey, like you like to be nostalgic. Yeah, of Yeah. course. Güzel olan şey Slovanya köklerini görmüş olmam. Tabii ki o bana bir güzellik kattı. Ayrıca inanıyorum ki sizde de var biraz o nostaljik hava. Türkiye'de. So I feel that East Europe
is very united Yani- in culture and in spirit. Hı hı. Yani inanıyorum ki Batı Avrupa çok kozmopolitan bir kültüre sahip. Yeah, it's the same thing here in the heart. Aynısı benim kalbimde de geçerlidir diyor. Peki Eurovision şarkı yarışmasının çok yüksek bir puanla bir puan farkıyla Moskova'da tamamladı. Peki Eurovision'dan sonra kazanmış olduğu bu zaferden sonra hayatında ne gibi değişiklikler oldu ve mutlu mu? So in 2009, in the Eurovision contest, you did win the first place with a big, huge contrast to the other competitors. So what did you feel about it? Was you very happy about it? And how was the feeling to be that much successful? It's very nice to have success like this, to be on radio everywhere in Europe, and to win. But it's very important that you have the inner success, because it's 10 times much more important than the being well known and famous, because not many people will get famous. But it's not the most important thing in the world for an artist. Okay. Yani ilk önce tabii ki yenmenin başarısı çok güzel bir duygu. Ama kısa kesmek gerekiyorsa asıl önemli olan duygu başarının kalbinde, kendi insanın içinde hissetmesidir. Birçok ünlü olan insanlar var ama benim için önemli olan, hani sütün kaymağı olan şey içindeki başarıyı hissedebilmenin duygusudur. Peki kendisinden sonra, yani senden sonra Eurovision ikinci büyük skoruna sahip olan kişi Loreen and Euphoria. That I Sweden. understand. Yani, Yeah. ne düşünüyor ikinci Loreen'in eseri ve İsveç'in zaferi hakkında? So as you did understand, he's asking about Loreen, the second place, and he's asking you your opinions about The second place. No, Score, about Loreen. score. About the score. Oh, of yeah. The Loreen. tortoise Lord, the hallelujah. You know that. Well, yeah. And what do you think about her? I really liked her music, and I also liked the grandmothers from last year. Anneannesini, Yeah. geçen seneden büyük anneanneleri çok beğenmiş. Loreen'in müziğini çok beğeniyormuş. So those two contestants last year, the grandmothers and Loreen, they were my favorite because they showed that there is no recipe for winning Eurovision. It just must be from the heart, and then it can be many different kind of music. Okay. Bu iki kişilerin, geçen senede katılımcıların en güzel özelliğini beğenmesi, hani mücadelenin hani başarı için değil, sadece kendi müzik tarzlarını ve bunun da farklı olabileceğini göstermeleriydi. Yani Rus ninelerden Party for Everybody'yi bayağı bir beğenmişler. Evet. Yeah. Natalie grandmother is so cute, I think, in that presenters. Anneniz piyanist, babanız keman çalıyor. Aile baba, siz de hem keman hem de piyano çalıyorsunuz. Ailenin acaba bunda etkisi nedir? It's so nice to hear her talk. Ailenizin bu müzik kariyerinizdeki etkisi nedir? Yani siz hem keman hem piyano çalıyorsunuz. Babanız bir kemancı ve anneniz ünlü bir piyanist. Sizin üzerinizdeki etkisi nedir? Like your mom is a famous pianist and your father is a fiddler. So she's asking the effects on you because of their branches. Yeah. Well, our brain, we only use 5% of it. Beynimizin asıl gücünden sadece 5%'ını aslında When we kullanıyoruz. die, we usually haven't used more than 5-10%. Öldüğümüzde hani 5%'ın belki biraz yükseğini kullanıyoruz. Yeah. So it can be filled up with many things, and I think as a child, the teachers and the parents, they are responsible for how big, how much information You get child input. can get. Yeah. Okay.
Yani önemli olan diyor bu 5%'ın diyor doldurulma etkisi diyor. Anne baba ve asıl eğitimcilerden oluşuyor diyor. Bunlar buna bağlıdır diyor. And if parents are very they have emphasis on fun and joy, then the kid will be very happy. En önemli olan şey diyor velilerin eğitiminde diyor verdikleriyle mutluluk ve heyecan duyuyorlarsa diyor bu çocuğa da güzel duygular olarak etkinleştiriliyor ve aktarılıyor diyor. Yeah, but if parents Ama- have emphasis on being polite and knowing much music and reading history, then the child will be good at that. Okay. Yani diyor ki bu diyor hani disiplinleri diyor müzik olmazsa diyor ama tarih olsa diyor. O zaman çocuğun tarih bilgisi çok geniş olacaktır diyor. Evet, ben de tam onu soracaktım zaten. Ailenizin önemli bir etkisi olduğunu söylediniz kariyerinizde. Peki sanatçı olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz? Olmak istediğiniz başka meslek var mıydı? So according to this, that your parents had an effect on your branch, being an artist. She's asking if you would not be an artist, which branch of work would you choose? Is there something that you did imagine about it, or? I don't know. I like in Russia and in Belarus we have that culture. Then if somebody are talented, there is no questions for anything else. Okay. When people in kindergarten were asked what they were going to be, they were like firemen, policemen, Yeah. and I was like, well, I'm already a violinist. Okay. Yani önemli olan diyor bir insanın diyor hani kabiliyetli olması diyor. Çocukken diyor bize çocuk yuvasında sorduklarında diyor herkes bir şey söyledi. Birisi avukat dedi, birisi itfaiyeci dedi. Ama dedi ya ben zaten bir piyanistim dedi. Yani sanatçıydım dedi ve ben sanatçıydım. Ondan ötesi yoktu Yeah. yani. So I was sure that, but now, if I'm thinking now, what do I enjoy most in life? It's actually it's very boring, but it's TV games. Okay. Yeah, I love it. So Yani- maybe I should make a career out of making TV. video games if I Ah. wasn't a musician. Yeah. Okay. Ama şimdi düşünürsem diyor çocukluğumdan dışarı şimdiki hayatımda düşünürsem diyor en mutluluk duyduğum şey diyor oyun oynamak, PlayStation gibi. Nintendo, alright, I'm sorry. Or I go PlayStation and Xbox. Okay, I got PlayStation. Okay. So, şimdi yapsaydım diyor. O zaman diyor belki diyor bu oyunları dizayn etmekte bir kariyer düşünürdüm kendim için diyor. Çünkü şu an en büyük zevk aldığım alan odur diyor. And what about Cindy, your dog? Oh, actually she died 1 week ago. Sorry for your Yeah. loss. God. Yeah, but she was I don't know. she was very old. Mm-hmm. She I'm sorry for got your loss. she Yes, got I'm so 15 years old. Mm-hmm. So she could almost drive a motorcycle in Norway. So I think that I'm very happy because I had a very long vacation. I had like 1 week off, only at my home with my parents, and I was with my dog. So she was eating a lot, eating until she died actually. So she was happy all her life. Oh, this is good. Yeah. So, okay. Bir hafta öncesinden kaybetmiş köpeğini. 15 yaşındaymış. Vefat etmeden önceki bir hafta boyunca ailesiyle geçirmiş. Köpeğinin mutlu olması için yemekler yenilmiş, beraber vakit geçirilmiş. Bu yüzden Yeah. yine de mutlu. And she got to meet the girl of my life, and she got to see me become a violinist and singer and so. Yeah. Yani benim hayatım boyunca benimle beraber oldu. Bütün hayatımdaki gelişen özel etkinliklere şahit oldum. Eurovision'a tekrar dönersek bu yıl bazı ülkeler ekonomik nedenlerden dolayı Eurovision şarkı yarışmasından ayrıldılar. Çek Cumhuriyeti, Polonya gibi. Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? So when we come back to the Eurovision,
because of some economic crisis in their own countries. Some of the countries the contrast from the Yeah, but not Turkey. yeah Right? ama Türkiye değil diyor. Yeah, you have good economy. Yeah. So we did also go out, but we are still good in economics. She's asking about the countries. Did you? We didn't go out, like we did go out, But of the not because- competi- not okay. because of the economic crisis. So this year, no Turkey. No. Bu Okay. sene yokuz değil mi? Bu sene yokuz Yok, ama bu ekonomik sene sebepten değil. Aha söyledim onu. Yeah. Komşudan komşuya oylama derseniz Alexander zaten. He's saying neighbor to neighbor while getting grades, giving It's my grades. thing. Okay. For example, all the times Greece said that the 12 points go to Cyprus, and the Cyprus said that 12 points go to Greece. Okay. That's a Yeah. big Neighboring But relationship. but maybe it's not a neighbor. Maybe they understand each other. You know, music is about understanding. If Yeah. you don't understand, you don't like it. I don't think there is bad music in the world. Either you understand music or you don't. Yeah. Okay. Bu komşular arası ilişkiler ve birbirine puanlamalar bence diyor müziğin anlamak gerekiyor müziği diyor ve komşular oldukları için diyor aynı kültürden dolayı birbirlerinin müziklerini anladıkları için sanıyorum ki bu komşular arası ilişkiler oluyor. Okay. Dünyada kötü bir müzik yoktur sonuçta dedi en sonda. Peki Anne-Sophie I'm With You isimli bir beste yaptı Melody Grand Prix'te. Ve sonucu duyduğu zaman Anne-Sophie hani seçmeleri kazanamadı. Ne hissetti? Yaptığı beste I'm With You adlı beste hakkında ne düşünüyoruz? Alexander bütün benliğiyle bunu ortaya koyarken sonucu nasıl yorumluyor? Şimdi şarkının adını biliyorum. I'm With You. I'm With You, the song of Anne-Sophie. And Sophie, yeah, Sophie. my song. Yeah. 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 Bunun seçilmediği hakkında mı Melody soruyorsunuz? in Melody Grand Prix. Yes. It didn't choose by default. No, I didn't win in Norway. Yeah. But it, What Yeah. do you think or feel about What it? feeling? well, about this? you know, there are 600 people Mhm. that compete every year in Norway, and one will win. Yeah. And I really think that she got fourth place. Yes. And I'm very happy because she really was doing the best for my music. And my really big dream is to be a composer. In some years, I would like to just compose. Not be now. I really like being an artist and touring, but in 10 years, I would like to just be a composer and be with my family. And Yeah. it is so. So Anne-Sophie helped me one step Okay. towards that goal. You know. Şimdi Anne-Sophie'nin birinci olarak seçilmediğini den ziyade dördüncü olarak seçildiği için hayatındaki gelecekteki planlarının sadece besteci olmak istediği için bir adım yardımcı olduğunu söylüyor. Ve hani sonuçta diyor 600 tane vardı ve birisi sadece birinci olabilirdi. Anne-Sophie benim için dördüncü oldu diyor. Ve bu da benim için gelecekteki planlarımın içinde besteci olmak istediğim için büyük bir adımdı, bir basamaktı. So what do you think about Margaret's program and Teach You My Love? What do you think about Good. her performance? She is a very professional, 100% professional, and it's very nice to see in Eurovision when people have a vision and they follow it, and that they are showing their talent, you know. Not only trying out like I did. I am a classical musician, and I just wanted to, hey, I want to sing, and I would go to Eurovision, you know. So there's that thing, and there is Margaret Berger, who has always done this, and she really knows that it's very nice craft work, you know. Yeah. Şunu söylüyor, önemli olan sadece diyor Eurovision'da birinci olmak değil diyor, kendi stilinin, kendi tarzının içinde de başarılı olmak diyor ve %100 kanıt ediyorum ki profesyonel bir bayandır diyor. So I wish Norway will complete that organization that year in top 5. Hopefully. Yeah. Hopefully. Did you listen to another country's song?
actually, because this looks like this will be the first year in 5 years in Eurovision that I'm not with anything. I'm not. Contacted? Yeah. No. But I'm. 1 year I was with a TV station. Another year I was a guest artist. Third year I was competing. Another year I was in Oslo, just a guest artist again. But this year I think I'm just gonna stay. 17th of May is the Norwegian National Day, and I feel I always miss a big part of my life when I'm not in Oslo on that day. So I really hope to do that this year. Şimdi sorunuz öbür ülkelerin şarkılarını dinledim mi? Hayır, dinlemedim. Çünkü geçmişimde hani ilk katıldığımda sadece bir misafir katılımcıydım sanatçı olarak. İkincide sadece orada bulundum. Üçüncüde yarışmaya girdim. Sonuç olarak Oslo'da olmadığım zaman gerçekten hayatımda bir parça eksik olduğunu hissediyorum dedi. Tamam, Eurovision'a katılan Türk temsilciler hakkında ne düşünüyor? Ayrıca Türkiye'de takip ettiği başka sanatçılar var mı? Bir de son olarak gelecek planlarından da kısaca bahsederse. Besteci olmak istediğini söylemişti. Evet, söyledi, onu yine soralım tam olarak burada. Kelime arasında geçmişti. Şimdi what do you think about the Turkish competitors in the Eurovision? And do you follow any other Turkish artists? I remember the first time I was watching Eurovision was in 2008, and my favorite band was from Turkey. That was my favorite song. I don't remember. I remember it was a band. It was a rock. Mor ve Ötesi. Mor ve Ötesi. And Crazy. Their song is crazy. Yeah, and when Dima Bilan won, I couldn't understand that they didn't win, because I was really. But my mother explained to me the magic of commercial songs and how the music business works. Yeah. 2008'de seyrettiğimde Eurovision'u kesinlikle Mor ve Ötesi grubunu çok beğendim ve neden birinci olmadıklarını anlayamamıştım ama annem beni o konuda aydınlattı. Müziğin reklamcı olarak müziğin hangi şekilde daha iyi geliştiğini ve bu yüzden birinci olamadıklarını. And lastly, the last question is, they want to know your opinion, ideas and feelings about your future, about your own future, your plans. Well, I already mentioned it, that I want to be a composer. Bir besteci olmak istiyorum. For TV games, for TV shows, for movies, for other artists. I would love. I mean, if Hadise is looking for a song, then I would love to. Yeah, I would love to write a new song for her, or Tarkan or something like that. Yeah. Tarkan veya Hadise, yani dediği gibi biraz önce de belirttiğim gibi hayatımda besteci olmak istiyorum diyor. Ve özellikle diyor ki hani buradan Tarkan'a ve Hadise'ye çok selamlarla. Eğer bir besteye ihtiyaçları varsa çok büyük bir arzuyla memnuniyetle yazmak isterim diyor. İnşallah. Biz Çok bu teşekkür güzel ederiz. röportaj için çok Thank you teşekkür very ederiz. much for the Yeah. interview. Özellikle Easy. hayran Very easy. tanımadan. Do you know something in Turkish? Yeah, but it's very difficult for me to say it. I will just try to repeat. How do you say? İyi akşamlar herkese. In the camera. How do you say that? How do you say? Sisi'yi seviyorum. Okay. Bir dakika